Kozmos'un delisinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile'de hepimizin sıkça karşılaştığı sorunlardan bir tanesi olan yüksek MS değerlerinden dolayı oyundaki tepkim hızının takılmaların neden olduğu konularla ilgili açıklamalarda bulunuyor olacağım. Bu açıklamalardan sonra aynı zamanda çözüm önerilerini de sunuyor olacağım. Bu çözüm önerilerine eğer videoyu sonuna kadar izlerseniz ve uygulamasını yaparsanız ciddi anlamda bir iyileşmenin olduğunu göreceksiniz. O yüzden lütfen videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Şimdi isterseniz hiç zaman kaybetmeden videonun detaylarına girelim. Şimdi arkadaşlar, resimde görmüş olduğunuz üzere ping değeriniz, ms tepkimi süreniz 3 haneli rakamlardan oluşuyorsa ciddi anlamda internet sıkıntısı var demektir. Download ve upload hızlarına baktığınız takdirde ne kadar düşük olduğunu siz de görüyor olacaksınız. PUBG Mobile oynarken aslında bunu sadece PUBG Mobile ile sınırlandırmak hata olur. Tüm çevrim içi olan oyunlarda aynı değerlerde olduğunuz takdirde tüm oyunlarda sıkıntı yaşayacağınız aşikar. Yani nedir bu sıkıntı diye soracak olursanız, çevrim içi oyun oynarken, özellikle PUBG Mobile'de takılmalar, duraksamalar, kopmalar, bağlantı zayıflıkları, ışık hızında böyle bir yerden bir yere geçme gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz ve en önemlisi ise oyunu oynamanın tadını alamıyor olacaksınız. Yani karşı taraf sizi çok hızlı bir şekilde öldürecek. Siz ise ona göre nazaran tekem süreniz daha düşük olacağından dolayı adam öldürmeniz, karşınızdaki rakibinizi yaralamanız veyahut da düşman karşısındaki hızınız daha düşük olacak haliyle siz silah yönlendirirken o sizi hızlı bir şekilde öldürmüş olacak. Eğer oyundaki ping veya ms değerinizin ne olduğunu merak ediyorsanız hemen resimde ok işaretiyle gösterdiğim yerdeki rakamlar sizin ping ve ms değerlerinizdir. 3 tane rakamlardan oluşuyorsa ping veya ms gerçekten inanılmaz derecede bir internet problemimiz var olduğunu gösteriyor. Biraz önce de zaten sebeplerini söyledim. Şimdi bundan sonraki videomda ise aşama aşama size ping ve ms değerlerinin ne olduğunu, ne olması gerektiğini ve çözüm aşamalarını anlatıyor olacağım. Ping yani ms nedir? Ping yani ms bağlantınızın tepkime süresidir. Yani bilgisayar ile sunucu arasında geçen sürenin milisaniye cinsinden parantez içerisinde gecikmesi anlamına gelir. Ping genellikle milisaniyeler ile ölçüldüğünden dolayı ping miktarı arttıkça gecikmeler de yaşanır. Özellikle çevrim içi oyun oynayan kullanıcılar için çok önemli bir göstergedir. Ama yok, ben oyun oynamıyorum, sadece internette bir web sayfasına giriyorum, İşte oradan oraya tıklıyorum vesaire derseniz tabi burada ping veya da MS'nin düşük veya yüksek olması sizi çok da fazla etkilemez. Ama PUBG Mobile veyahut da farklı bir oyun oynuyorsanız, çevrimçi oyun oynuyorsanız özellikle burada tabii ki de ping'in veyahut da MS'nin düşük veya yüksek olması sizi yakından ilgilendiriyor. Ping yani MS değerleri nedir? Şu an aklınızdan muhtemelen şu geçiyordur: hangi MS değerleri neye göre iyi, neye göre kötü? Şimdi ekranda göreceğiniz MS değerleri var. Burada mükemmel, ortalama, yavaş ve kötü olmak üzere ayrılmış. Eğer bağlantınız yani oyun içerisinde MS değeriniz 0 ile 30 MS arasındaysa mükemmel, 30 ile 500 MS arasındaysa ortalama, 50 ile 100 ms arasındaysa biraz yavaş, 100 ile 500 ms arasındaysa yavaş, 500 ms üzeri ise gerçekten kötü bir bağlantınızın olduğu ve oyunlarda inanılmaz derecede kötü bir performans elde edeceğinizi gösteriyor. Şimdi bu tabloya göre sizler de PUBG Mobile'da hangi ms değerine sahipseniz buna göre sınıflandırabilirsiniz. Ping, diğer adıyla ms nasıl düşürülür? Şimdi sizlere ping'i düşürmek için aşamalardan bahseder olacağım. Birinci aşamamız Wi-Fi yerine kablolu bağlanmayı tercih edin. Biliyorsunuz ki hepimizin evinde bir kablosuz modem vardır. Aynı zamanda kablolu da bağlanabiliyorsunuz. Ama daha çok bizler Wi-Fi üzerinden bağlanmayı tercih ediyoruz. Haliyle evimizde bir ve birden fazla cihazlar olduğundan dolayı işte telefon olur, laptop olur, masaüstü bilgisayarı Wi-Fi yapıp o şekilde de bağlanabilirsiniz. Bu gibi cihazlarda varsa modemi çok fazla meşgul edebilir. Haliyle sizler de kablosuz üzerinden oyun oynadığınız takdirde burada ciddi anlamda ping'in çok yüksek değerlerde olduğunu hissediyor ve görüyor olacaksınız. Burada ise sizlere tavsiyem modeminizden bilgisayarınıza kablolu ile bağlantıyı tercih etmenizdir. İkinci aşama: arka planda çalışan programları kapatın. Arka planda çalışan gereksiz programlar da gecikmeyi artırabilir. Bu gecikmenin diğer faktörlerden bir tanesi
Windows Update gibi otomatik olarak güncellenen programlardır. Bunların dışında diğer bant genişliğinizi kullanan başka programlar veya web siteleri de vardır. Bu kadar çok programın arka planda açık olması, grafik kartınıza eklenen baskı nedeniyle video akış hızı sorunlarına da neden olabilir. En son teknolojiye sahip bir kartınız yoksa video kalitesi veya netliği üzerinde her zaman etkisi olur. Bu yüzden kaliteli bir deneyim sağlamanın en iyi yolu arka plandaki diğer programları kapatmaktır. Üçüncü aşama. Ağınızda bulunan diğer cihazları kaldırın. Ev ağınızda bulunan her bir ek cihaz ekstra bant genişliğinize yük bindirir. Belki bir bilgisayar veya belki bir cep telefonu çok önemli derecede etkilemez ama bunlara ek olarak konsollar, tabletler, ev arkadaşlarınızın ya da ailenizin cihazları bant genişliğini yiyeceği için pik dalgalanmasını artırabilir. Tabii ki evdeki tüm cihazların bağlantısını kesmek belki mümkün olmayabilir. Fakat bağlı cihazların sayısını azaltmak için elimizden geleni yapmak pinginizi düşürmede büyük bir etki yaratabilir. Dördüncü aşama. Antivirüs ve güvenlik duvarını beyaz listeye alın. Eğer bir antivirüs yazılımı kullanıyorsanız bilgisayarınıza güvenlik ayarlarından oynadığınız oyunu PUBG Mobile ise veya da diğer oyunları beyaz listeye eklemeniz gerekiyor. Bunu yapmadığınız takdirde bilgisayar antivirüs yazılımı beyaz listeye eklemediğiniz takdirde oyunu daha da fazla ping yapmasına sebebiyet verebiliyor. Yani MSD'nizi daha da fazla yükseltiyor. Bu tamamen antivirüsün bilgisayarınızda çok fazla işlem yapmasından dolayı. Hatta bazen karşılaşırsınız kendi kendine hızlı tarama şeklinde bir işlem gerçekleştirebiliyor. Bunu yapması bile bilgisayarınızı çok fazla kasabilir. Sadece internet bağlantısına bu suçu atmak yanlış olur. Diğer kısımlarda ise arka planında çalışan programlar yani antivirüs yazılımları ve diğer sekmeler olarak söylenebilir. O yüzden bilgisayarınızı lütfen oynadığınız oyunu güvenlik duvarından beyaz listeye eklemeyi unutmayın. Beşinci aşama. İç ve dış bağlantıları gözden geçirin. Şimdi arkadaşlar buraya kadar anlatmış olduğum aşamalarda sizin evinizin içerisinde ufak dokunuşlar yapabileceğiniz kısımlardan bahsettim. Aslında esas çalışma şu an. Eminim ki şu an sizlerin bulunduğunuz, oturduğunuz binada evler sıfır değildir. Eğer sıfır olanlar varsa bu sözüm muaf tutuyorum. Ama eğer binanız eski ise resimde görmüş olduğunuz bir tesisat varsa inanılmaz derecede korkunç bir manzara sahipsiniz demektir. Aslında esas sıkıntınızın buradan kaynaklandığını ortaya koymak isterim. Şimdi resimde görmüş olduğunuz kısım sağ tarafta bina kutusu, sol tarafta iç tesisat olarak geçiyor. Bu arada bu resimdeki şey de bizim binaya ait. Onu da söylemek isterim. Çünkü binamız çok eski ve haliyle içeriden geçen iç tesisat kabloları resimde görmüş olduğunuz gibi çok fazla zedelendi. Şimdi ne yaptım diye soracak olursanız ben şu şekilde yaptım. Haliyle iç tesisatı yaptığımda durum böyleyken bana gelen hız inanılmaz derecede düşüktü. Yani en başta gösterdiğim 456 pingleri alıyordum. Ama ben daha sonra bu sorunu baktım ki çözemeyeceğim ve hatta ismini vermek istemiyorum ama Türkiye'nin en büyük servis sağlayıcısından destek istediğimde de bu konuda çalışma yapmadıklarından dolayı çünkü iç tesisata karışmıyorlar. Ben de manuel olarak sağ tarafta görmüş olduğunuz bina kutusundan ayrıca bir kablo çekerek dışarıdan evin içerisine aldım. Şimdi sizin de yapmanız gereken aslında tam bu şekilde olması gerekiyor. Eğer ki altyapınız, iç tesisatınız daha doğrusu bu şekilde ise veya da benzer bir tablo varsa, eğer ki destek de alamıyorsanız yapmanız gereken tek şey bina kutusundan evinizin içerisine dışarıdan kablo geçirmeniz. Yani buna görüntü bozukluğu veya buna benzer bir durum aklınıza gelirse yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü internet hızı son derece etkili. Bunu yapmanız takdirde haliyle ping değeriniz çok daha fazla olur. Veyahut da binanızın kentsel dönüşümüne girmesini bekliyor olacaksınız. Haliyle bunu da kimse bekleyemez. O sürede göze alamaz zaten de. Dediğim gibi bina kutusundan dışarıdan kablo çekerek içeriye alabilirsiniz. Akabinde ise benim aldığım hız inanılmaz derecede fark etti. Yani kat ve kat fark etti. Ben daha öncesine dediğim gibi 456 ping 4 megabitlik download 0 nokta küsuratında bir upload hızıyla alırken şimdi tabi servis sağlayıcımı değiştirdim. Türkiye'nin en büyük servis sağlayıcısından çıktım. Türk.net'e geçtim. Reklam gibi olmasın ama Türk.net'e geçtim ve aldığım hız şu an 50 küsür megabit.
Yani pingim zaten 4 veya 6 arasında değişiyor. Speed testten yapmış olduğum hız değerlendirmesinde bu rakamları alıyorum. Oyunda ise en başta değerlerde görüldüğü gibi 0 ile 30 arasını alıyorum. Bazen 40-60 oluyor ama çok da fark etmiyor. Tabi biraz sonra anlatacağım, bunların dışındaki kalan aşamada ise orada da devreye giren bazı faktörler var. Onu da anlattığımda esasında alacağınız hızlar vesaireler çok daha iyi olacaktır. Oyunları çok daha iyi oynayacaksınız. Ben bu çalışmayı yaptığımdan dolayı şu an gayet rahatım. Gayet iyi bir şekilde oynuyorum. Yani bana yetiyor daha doğrusu. İnternetim fevkalade hızlandı. Size de bunu tavsiye ederim. Altıncı aşama bunların dışında. Biraz önce anlatmış olduğum aşamalardan farklı olarak birkaç husus daha var. Sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Eğer kablolu bağlantı yerine kablosuz bağlantıyı tercih ediyorsanız bilgisayarınızın modemden çok uzakta olmadığından emin olun. Veya bağlantının gücünü arttırmak için bir menzil genişletici yani access point veya router kullanın. Modeme ne kadar yakın olursa o kadar iyi olur. Evinizde kullanmış olduğunuz modeminizi ara ara yeniden başlatın. Yani sıfırlayın. Eğer ki yeniden başlatmazsanız modeminizin ön belleği dolar. Haliyle takılmalar daha fazla meydana gelir. Sıfırladığınız takdirde yani yeniden başlattığınız takdirde ön bellek temizlenir. Daha rahat bir iletişim yolu sunarsınız. Mümkün olduğunca servis sağlayıcınızdan fiber hızlı geniş bant internet kullanmaya özen gösterin. Yani bunda nasıl destek alırsınız bilmiyorum ama talebinizi ilettiğiniz takdirde karşılıksız kalacağını zannetmiyorum. Son olarak internet hızınızı ara ara kontrol edin. Eğer bir düşüş meydana gelmişse internet servis sağlayıcınızdan mutlaka destek alın. Belki bölgesel olarak bir çalışma yapılmış olup da internet sıfırlanmış olabilir ve da düşüş meydana getirmiş olabilir. Bu yüzden bu ara ara kontrol ettiğiniz takdirde bir düşüş meydana geldiyse mutlaka buradan destek almanız gerekiyor. Şimdi buraya kadar anlatmış olduğum 6 aşamada pinginizi düşünmede yardımcı olacaktır. Fakat her aşamada ayrı ayrı bir çalışma yaptığınız takdirde mükemmel bir sonuç elde edemeyeceksinizdir. Bu aşamaları kombin ettiğiniz takdirde yani hepsini uyguladığınız takdirde bir bütün olarak pinginizde yani MS'nizde belirgin bir derecede düşürmüş olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden bu aşamaları tek tek değil hepsini birden uyguladığınız takdirde gerçekten güzel bir netice alıyor olacaksınız. Buraya kadar sizlere giriş ve gelişimi anlattım. Şimdi ise sonucu gösterme vakti. Şimdi videoda görmüş olduğunuz üzere daha önce Türkiye'nin en büyük servis sağlayıcısı olan firmadan almış olduğum internet hızında her ne kadar ping ve ms değeri düşük olsa da download ve upload hızı oldukça düşük. Yani 14 megabit download, upload hızı 0.6 küsuratında olan rakamlarla bir internet hızım vardır. Yani şunu anlatmak istiyorum. Sadece ping değerinin düşük olması yani 6 milisaniye vesaire olması çok büyük etki değil. Önemli olan burada download ve upload hızlarının da aynı şekilde yüksek olması tabii ki de. Ne kadar yüksek olursa o kadar iyi bir internet hızını elde edebilirsiniz. Biraz önce anlatmış olduğum aşamaları ben de uyguladıktan sonra internet servis sağlayıcısını değiştirdikten sonra hem ping değerim düştü hem de download ve upload hızların bir o kadar da yükseldi. Tabii ping değeri düşmesinin yanı sıra aynı zamanda buna karşılık gelen download ve upload hızlarının bir o kadar da yüksek olması gerekiyor. Ben bu aşamaları uyguladım ve bu sonucu elde ettim. Evet, oyunumda ciddi anlamda bir belirgin gelişmeler var. Fakat tabii ibrenin 100'e kadar çıktığını görürsek, 100 aldığınızı düşünürsek bir o kadar daha da fazla olur. Yani tadından yenmez. Bu aşamaları uygulayın ve servis sağlayıcınızda da iyi bir performans elde ettiğiniz takdirde PUBG Mobile oynarken çok güzel bir performans alıyor olacaksınız. Artık düşmanlarınızdan bile daha hızlı bir tepkime süresiyle hızlı bir şekilde öldürebilirsiniz. Bu da size büyük bir avantaj sağlar. Hem kill sayınızı artırır hem de win almanızı sağlar. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, buna benzer videoların da gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın.